Evet arkadaşlar, yepyeni bir araçla karşınızdayım. Toyota GR, Toyota CHR GR Sport Premium. Almanca'da CHR olduğu için şimdi CHR olarak söyledim. Arabamız 2024 model. Çift renkli, beyaz ve siyah. Böyle hoşuma gitti. Böyle aldım ve arabamı bugün size tanıtmak istiyorum. Ön görünüme de bir bakalım. Şöyle bir gezelim. Ve aracımızı açtığımız zaman gündüz oldu mu lambalar böyle yanıyor. Gece oldu mu alttaki lambalar da geliyor. Şimdi abone olursanız, takipte kalırsanız geceleyin de gece ışıklarından beraber içinden dışından detaylı size tabii ki videoya hazırlayacağım. Şimdi beraber arabanın etrafını bir gezelim. Ondan sonra tabii ki içerisini de inceleyeceğiz ve sürüş de yapacağız. Arkadan açtığımız zaman lambalar böyle. Geceleyin fevkalade yalnız. Gerçekten fevkalade. Ve arkadaşlar arkada 2 tane kamerası var gördünüz. İsterseniz birazcık indireyim. Şurada 2 tane kamerası var. Bir tanesi park sistemi için 360 derecelik. Bir tanesi de biraz sonra içeride göreceğiz. Ayna kameradan arkayı da gösteriyor. Yani ayna aynı zamanda ekran olarak gösteriyor. Arkadaki bagajımız böyle. İçinde kablolar var. Aracımız plug-in hibrit. Aşağı yukarı 70-80 kilometre elektrikle gidiyormuş. Daha tam denemedim. Aracımız koltuk ikilik yatıyor, birlik yatıyor. Hepsi beraber yatıyor. Burada box subwoofer var. IBL marka. Ve kapatmak için tekrar buraya, kapatıp kilitlemek için de buraya basabiliyoruz. Kapı kollukları aracın içine giriyor. Gördüğünüz gibi açıldığı zaman da böyle. Kapıyı açmak için en iyisi böyle iyi değil. Böyle açabiliyoruz. Şimdi eski CHR'de açmak için buradaydı. Ama ufak çocuklar zorlanıyordu. Onun için buraya indirdiler. Arka kapıya gelince şimdi ufak gözüküyor. Neden? Çok kişi zannediyor ki kapı burada bitiyor. Ama doğru değil. Kapı burada bittiği için şöyle ve dün arkaya misafirimiz vardı. Hep beraber geziye gittik. Hanımefendiydi ve çok rahat bir şekilde oturdu ve rahat olduğunu söyledi. Arkada ne var? Şarj etmek için, kablo takmak için bir yer var. İçecekleri koymak için bir yer var. Aracımız 5 kişilik. Jantlarımız 20'lik. Tekerlekler 245'lik. Daha detaylı öğrenmek istiyorsanız 245-40 R20. Aracımız 2 litre değerli izleyiciler. Size tabii ki de motoru da yaklaştıracağım size. Şöyle. Aracımız 2 litre. Elektrikli motorla beraber 225 PS beygir 4 silindir. Toyota motoru. Biraz evvel söylediğim gibi 360 derece kamera var. Yani arabanın etrafını görebilmek için buradan benzin dolduruyoruz. Buradan da elektrik dolduruyoruz. Normal ev elektriğinden 6 saatte doluyor tam boşaldıysa. Kalın kabloyla
ticari doldurum yaparsanız 2 saatte bataryalar doluyor. Ve biraz evvel söylediğim gibi 70-80 kilometre gidiyormuş. Ve şahsen denedim. Doğru ve kullanımınıza da bağlı tabii ki. Şimdi GR'de bu özellik var. Bilmiyorum gördünüz mü? Bakın kemeri boşalttığım zaman geri gidiyor. Taktığım zaman koltukta ileri gidiyor. Yani arabadan çıkmak daha kolay olsun diye. İsterseniz şöyle ilk önce buradan başlayayım. Arabanın ruhsatını filan, servis defterini koymak için. Burada yan kişi için gözlük, telefonunu filan koyması için. Burada içecekler için yer var. Burada kablosuz telefonunuzu şarj yapma yeri var. İsterseniz şöyle bir lambaları da açalım daha iyi bir şekilde seyretmek için. Buradan klimayı ayarlayabiliyoruz ve klimanın özelliği bu arabada klima kuru hava atmıyor, nemlendirerek atıyorken yani sizi kurutmuyor. Ekranımız gerçekten güzel, büyük ve biliyorsunuz buradan da telefonunuza bağlayıp buradan da böyle bakabilirsiniz. Şimdi burada Toyota'nın navigasyonu var. Buradan radyo filan seçmek için DAB, FM, Bluetooth veyahut da telefonunuzla tabii ki bağlayabilirsiniz. Telefon, arabanın özelliği bataryadan mı yoksa dolduruyor mu? Tabii ki bu konuya da biraz sonra geleceğim. Şimdi isterseniz buradan navigasyonu açalım. Burada kameraları açmak için yer var. Biraz evvel söylediğim gibi. Bakın kuş görünümü size şimdi arabayı yukarıdan gösteriyor. Park etmek için mesela şimdi şurada geldiniz yan buradan işaretliyorsunuz. Bu parka beni sok diye. Ondan sonra hiçbir şey yapmıyorsunuz. Size parkı kendi kendine arabayı oraya otomatikman park ediyor. Gördünüz burada kuş görünümünü gösterdi. Efendime söyleyeyim bu park konusunu istiyorsanız bana yorumlarda yazın. Özel olarak onu da tabii ki çekebilirim. Direksiyon ısıtma yeri var. Ön cam ısıtma yeri var. Burada tekrar kablo takmak için biraz evvel söyledim. Burası da kablosuz arabayı cep telefonunu şarj etmek için. Koltuğumuz 1-2 kişi için ayarlanabiliyor. Yani bir benim için, 2 hanım için ayarlanma imkanımız var. Bütün camlar buradan çalışabiliyor. Buradan kilitleyebiliyorsunuz. Buradan arabayı kilitleyebiliyorsunuz. Ve aynalarınızı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yukarı gelince lambamız gerçekten süper aydın. Şimdi tabii ki gözükmüyor. Geceleyin yalnız dediğim gibi siz çekimini de yapacağım. Şimdi bunun özelliği arkadaşlar baktığınız zaman arka cam gerçekten ufak. Araba spor işi ama diyelim ki arkasını eşya ile doldurdunuz, arkasını görmüyorsunuz. Bunu böyle çektiğiniz zaman biraz bekleyin. Şimdi bu da buradan kaybolacak ve arkayı gördüğünüz gibi kamera sisteminden görme imkanınız da var. Direksiyonumuza gelince buradan tempomatlar filan ayarlanıyor. İlerideki arabanın mesafesini kısaltabiliyorsunuz. Buradan da buradaki görünümleri şöyle bastığım zaman bakın burada 2 yazıyor, 3 yazıyor ve buradaki görüntülerde benim istediğim gibi. Şimdi ben ne ayarladım? Elektrikle gidersem kaç kilowatt yakıyor, benzinle gidersem kaç litre yakıyor. Buradan da bunları özel olarak ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. Hatta şu tuştan buraya baktığınız zaman Eco, Normal, Spor, Custom. Custom demek size bataryanızı giderken dolduruyor. Yani bataryalarınız iyice düştüyse Custom'dan da benzin motorundan bataryayı doldurabilirsiniz. Mesela otobanda giderken şehir içine geldiğiniz zaman sizi
elektrikle tabii ki gideceğiniz yere götürebilir. Buradan hibrit ayarlayabiliyorsunuz veya diyorsunuz ki hayır ben sırf elektrikli kullanacağım bataryalar bitene kadar, veyahut da diyorsun ki araba sen otomatik olarak kullan ve diyorsun ki navigasyona beni filanca yere götür. Navigasyon da diyor ki okey, biz filanca bayırı çıkacağız. Bayırdan aşağı inerken bayağı enerji sağlamış olacağız. Onların hesaplarını yapıyor ve ona göre de arabayı ayarlıyor. Şimdi şurada vitesi takmak için sola, ondan sonra geri aldınız mı D'ye giriyor ve otomatikmen vites kolu gene öne atlıyor. Geriye takmak için gene sola ve ileri R'ye giriyor. Bu böyle boş ve böyle D. Park etmek için parka. Diyelim ki D'de gidiyorsunuz, bayır aşağı gidiyorsunuz. Şöyle çektiniz mi B'ye takıyor. Orada da B gözüküyor, camda da B gözüküyor ve bayır aşağı giderken sizin bataryalarınızı dolduruyor ve siz arabanın fren yaptığını da anlıyorsunuz. Ama motor gücünden, fren gücünden değil. Yani hem frenlerden kazanmış oluyorsunuz, frenleriniz bitmiyor, hem de efendime söyleyeyim bataryalarınızı dolduruyor. Böyle D. Şimdi ileride gene tekrar bir ekran var. Oradan da hızımızı görebiliyoruz. Hangi viteste gidebiliyoruz ve tempomatla gidersek onun da ayarlarını buradan ayarladık mı görüyoruz. Şimdi değerli izleyiciler, bu arabanın iki tane özelliği var, benim hoşuma gitmiyor. İlk önce buradan mesela şeritlerden azıcık şeride yaklaştın mı başlıyor seni kontrol etme. Ben onu deaktif yapıyorum. Birincisi. İsviçre'de mesela şehir içinde 30, bazı yerde 50, bazı yerde 20, şehir içten çıktın mı 70-80 oluyor. Her seferinde didit size bu haberi veriyor. O didit de bana lazım değil. Ben onu da deaktif yapıyorum. Tabii ki bu herkesin kendi bileceği iş. Benim hanım diyor ki o hızı bende kalsın çünkü ben çok dalıyorum, hızlı kullanıyorum. Şimdi inşallah bir şey unutmamışımdır. Kaç dakika oldu onu da göremiyorum. 12 dakika olmuş. Buradan görüyorum. Değerli izleyiciler, arkadaşlar, isterseniz lambaları unuttum. Lambaları unuttum. Buradaki lambaları görüyorsunuz. Şimdi lacivert yanıyor ve burada da laciverte benzer şekilde. Şimdi ona da gelin isterseniz. Neredeydi o? Şimdi aradık mı da bulamıyoruz. Evet, Licht, Beleuchtung. Burada şimdi benimki Zeit. Zeit demek saat. Kendi kendine değişiyor. Sabahları böyle altın gibi oluyor, yeşil gibi oluyor. Burada yeşil oldu mu burası da yeşil oluyor. Benim hoşuma gidiyor. Ama onu da şimdi değiştirebiliriz. Mesela buradan 5 yapabiliriz ve burada da değişti, gördünüz mü? Mesela sarı yapabiliriz. Burada da sarı oldu, burada da sarı oldu. Burada da sarı oldu, burada da sarı oldu. Mesela diyelim kırmızı. Bakın burada kırmızı oldu. Kırmızı oldu, içerisi de kırmızı oldu. Diyelim mavi olsun. Başka mavi geceleyin çok güzel arkadaşlar. Yani geceleyin kullanırken mavi benim resmen çok hoşuma gidiyor. Ama ben şimdi bunu öyle bir ayarladım ki, yani Zeit'a ayarladım mı kendi kendine değişiyor ve o değişiklik benim hoşuma gidiyor. Bunların da tabii ki derecesini de tekrar ayarlayabilirsiniz. Ve tekrar şimdi buradan nereye gelmiştik? Navigasyona gelelim. İsterseniz buradan da bir bakabilelim. Şimdi EV demek elektrikli gideceğiz. Ve buradan bakın motor hiç çalışmayacak. Bu arabanın bir özelliği daha var. Şimdi lokantadasınız mesela, öğlen saatlerinde hava çok sıcak. Telefonunuzla arabanın klimasını çalıştırma imkanınız var. 20 dakika sürecinde plug-in hibritin bataryaları arabanızı
Diyelim ki 20 derece istediniz, 20 dereceye düşürüyor. Kışın ısıtmak istediğiniz mi bataryadan tabii ki ısıtabiliyor. O özelliği de var. Telefondan yapma imkanınız var. Hatta telefonunuzu da anahtar olarak kullanabilirsiniz. Daha onu henüz yapmadım. Arabanın yakıtına gelince onu da unutmadan hemen söyleyeyim. Şimdi buradan hibriti aldım mı diyor ki ortalama 3,2 litre yakmışın Murat. Buradan böyle taktım mı 14,5 kilowatt elektrik olarak kullanmışsın. Değerli izleyiciler, baştan söylemiştim 70-80 kilometre elektrikle gidiyor diye. İsterseniz şimdi de biraz yola çıkalım ve elektrikli kullanıyoruz ve şuradan baktığınız zaman bakın bu benzin motoru, bu batarya. Ve buradan şimdi sağdan biraz gelin beraber gezelim, ne dersiniz? Şimdi yakıt konusuna gelince benim evde elektrikle doldurma imkanım olduğu için akşamları diyorum ki akşam saat 8'den sabah 6'ya kadar bizim köyde ceyran daha ucuz ve bir kilovatı yani 1000 wattı oluyor değil mi Türkçe? 26 kuruş. Yani 10 kilowatt doldurursam 2 frank 60 kuruş. Arabanın bataryası 13 virgül bilmem kaç ama tabii ki hiç 13 doldurmadım. 10 kilowatt civarında dolduruyorum devamlı. 2 frank 60 kuruş yapıyor. Benzine hesapladığımız zaman benzin daha pahalıya geldiği için benim de hoşuma gittiği için bilhassa şehir içlerinde, şehir dışlarında hatta otobanda da 120 ile 130'dan elektrikle gidebilirsiniz. Yani bu araba gidiyor. 70-80 kilometre gidiyor. Arkadaşlar kusura bakmayın, kamera sıcaklıktan kendi kendine kapandı. Maalesef kapandı. Tam nerede kapandığını şimdi aracın içinde de göremiyorum. Eve gidince montajlarken ona tabii ki bakacağım. Özür dilerim. Böyle teknik hataları bazen oluyor. İnşallah şimdi tekrar birkaç dakika çekim yapabiliriz. Gelin tekrar elektrikli kullanabiliyoruz. Diyelim ki elektriğimiz azaldı. Kendi kendine tabii ki benzine geçebiliyor. Ama sizler de şurada şu düğmeyle hibrite aldım şimdi ve gördünüz başladı benzin motoru da yardım etmeye. Hibrite aldım ve diyorum ki hibrit motorunu da lütfen doldur ve gördüğünüz gibi benzinde başladı çalışmaya. Şimdi Avrupa'da olan arkadaşlarıma sesleniyorum, merak edeceksiniz Sıla yolunda nasıl? Kötü tarafı bu arabanın hiç hoşuma gitmiyor. 43 litre benzin. 43 litre benzin deposu var, çok az. Eskiden efendime söyleyeyim 80-90 litre mazot dolduruyorduk. Ta buradan Belgrad'a kadar gidiyorduk. Bu arabanın 43 litre, yani daha fazla durmam lazım. Neden? Bataryalarda yer alıyor. Tabii ki şimdi bazılarınız dersiniz ki ya abi oradan sen yola çık, Avusturya'nın bilmem nerine geldin mi hem karnını doyur hem de bataryayı 2 saatte doldurma imkanın var, hem de istirahat etmiş olabilirsin. Tabii ki böyle imkanlar var. Elektrikli arabayla Türkiye'ye gidenler var. Sırf elektrikli arabayla, ama onlar sırf elektrikli olduğu için %80'e 20 dakikada, yarım saatte filan doldurma imkanları var. Bu plug hibritlerin doldurma sistemi o kadar kuvvetli olmadığı için şuradan şöyle bir göbek yapalım ve geri dönelim. Ne dersiniz? Biraz da güneşe karşı mı olacak? Ve şuradan sinyalımızı vererek çıkalım. Onlar daha hızlı kullanıyor. Elektrikli arabada kalmıştık. Kusura bakmayın.
Ve kamerayı da şimdi kontrol ediyorum. Korkuyorum kapanacak diye, ısınıp da arabanın içini de 18 dereceye ayarladım ki kamera fazla ısınmasın. Böyle çekim çoktan beri yapmadım. Kusura bakmayın. Nerede kalmıştık? Sıla yolunda kalmıştık. Veyahut da diyeceksin ben depomu doldura doldura gideceğim. Hibrit olarak aynı şimdi mesela nasıl hibrit kullanıyoruz. Biraz batarya, biraz benzin. Ama size söyleyemem kaç kilometre yapabilirim. Neden? Arabayı aldığımdan beri akşamları eve geldiğim zaman saat 8'den sonra elektrik ucuz olduğu için fişe takıp evimde o imkanım olduğu için elektrik doldurup böyle yoluma devam ediyorum. Yani yarın gün bana 70-80 kilometre elektrikli araba kullanma şansı veriyor. Ve bu sistemde hoşuma gittiği için şimdi onu böyle kullandım yani. Ama tabii ki uzun yola çıkıp onun denemeni de yapıp size o bilgileri de en kısa zamanda aktaracağım. Bana şeytan şimdi diyor ki Murat sen hiç onu bunu dinleme. Atla arabaya, çık Sıla yoluna. O zaman dört dörtlük tabii ki göreceğiz. Ve tabii ki en kısa zamanda beni tanıyanlar bilir. Bu imkan elime geçince gideceğim. Şurada da bir özel sistem var. Onu da size söyleyeyim, unuttum. Sizi kontrol ediyor. Yani fazla sağa sola baktığınız zaman dikkatsizlik oldu mu dit dit başlıyor ötmeye. Diyor ki sen çok dikkatsizsin diyor. Dikkat et diyor. Ve anladı mı yorulmaya başladın. Diyor ki bir kahve içmek ister misin? Bir mola vermek ister misin diye seni uyarma sistem başlıyor. Bu özelliği de var. Bunu da unutmayayım yani. Şurada 2 tane geceleyin şurada ufacık kırmızı böyle yanıyor. Sizin gözlerinizi kontrol ediyor. Değerli izleyiciler, daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Abone olursanız, bir like verirseniz sevinirim. Müsaade ederseniz şimdi kapatayım ve gelecek videom gece görünümü olacak ve gerçekten şuradan buradan gene cep telefonunu kaybetmiş. Bakın oradan anladım hemen. Ve bu Toyota'nın navigasyonu ve en son çıkan Toyota'ların navigasyonu gerçekten çok iyiymiş. Bunu da bana Toyota kullananlar söyledi. Şimdi bende bazı alışkanlık var. Direksiyonu böyle tuttuğum için buradaki sistem yüzümü görmediği için reklam ediyor. Yani şikayet ediyor. Bakın gene geldi burada. Bunu böyle fazla yaptığınız zaman tabii ki efendime söyleyeyim ötme başlıyor. Arabada bayılırsanız araba frenlemeye başlıyor. Anlıyor bayıldığınızı. Sağ şerite çekiyor otobanda olduğunuz zaman ve ilk yardıma mesaj atıyor. Bildirim yapıyor. Değerli izleyiciler, teşekkür ederim. Beni buraya kadar izlediğiniz için. Bana bir beğeni verirseniz, tekrar abone olursanız sevinirim. Yeni gelen abonelere hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyorum. Takipte kalın, videoların gerisi gelecek. İsviçre'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Sağlıcakla kalın, benimle kalın. Hoşça kalın Murat.